Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda sevimli tontik tavşanımızın kollarını ve bacaklarını yapmıştık. Bu videomuzda da kafasını yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Tavşanımın kafasıyla devam ediyorum arkadaşlar. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Halkamı bağlayıp içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batarak ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıramda da her bir ilmeğin üzerine bir kez batarak iki kez batarak arkadaşlar 12 sık iğne örüyoruz. 6 ilmeğimiz var birinci sırada. İkinci sırada bu 6 ilmeğimizin her birine çift batarak 12 sık iğne örüyorum. İlk sık iğnemi batarak ikinci sıraya geçmiştim. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir sonrakine çift batıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime çift batarak 12 sık iğne örüyorum. Her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Sıramı belirliyorum. Ve 3. sıraya geçiyorum. 3. sıramda da bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne ördüm. Bir sonrakine çift batarak arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Bir sonrakine çift batarak arttırma yapıyorum. 3. sıramı bu şekilde bir sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma olarak 3. sıramı tamamladım. Toplam 18 sık iğnem var. 4. sırama geçiyorum. 4. sıramda da 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 2 sık iğne örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir arttırma olarak 4. sıramı tamamlıyorum. İki sık iğne, bir arttırma olarak 4. sıramı tamamladım. Toplamda 24 sık iğnem oldu. 5. sıraya geçiyorum. 5. sıramda da 3 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 3 sık iğnemi örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Sıramı da bu şekilde 3 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyorum. Üç sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım. Toplamda 30 sık iğnem oldu. 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramda da 4 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 4 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 6. sıramı da bu şekilde 4 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyorum. 4 sık iğne bir arttırma olarak 6. sıramı da tamamladım. Toplam ilmek sayım 36 oldu.
7. sırama geçiyorum. 7. sıramda da 5 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 5 sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da 5 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyorum. Beş sık iğne, bir arttırma olarak 7. sıramı da tamamladım. Toplamda 42 sık iğnem var. 8. sırama geçiyorum. 8. sıramda da 6 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Altı sık iğne, bir arttırma yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 sık iğne, bir arttırma olarak 8. sıramı da tamamlıyorum. Altı sık iğne, bir arttırma olarak 8. sıramı da tamamladım. Sıra sonunda toplam 48 sık iğnem oldu. 9. sıramdayım. 9. sıramda da 7 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Hemen 7 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Yedi sık iğnemi ördüm ve arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da 7 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyorum. Yedi sık iğne, bir arttırma olarak 9. sıramı da tamamladım. Toplamda 54 sık iğnem var. 10. sıradayım arkadaşlar. 10. sıra dahil, 13. sıra dahil toplamda 4 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Arttırma yapmadan her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 4 sıra öreceğim. 4 sıra boyunca düz öreceğiz yani arkadaşlar, hiç arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 4 sıra öreceğim. 10. sıradayım. 10. sıra dahil, 13. sıra dahil toplamda 4 sıra boyunca 54 olan sık iğnemizi tekrarlayacağız arkadaşlar. 4 sıra boyunca 54 sık iğnemi tekrarlıyorum. Dört sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 14. sıradayım. 14. sıramda 8 sık iğne, bir arttırma yapacağım. Hemen 8 sık iğnemi örüyorum. Sekiz sık iğnemi ördüm. Arttırma yapıyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar 8 sık iğne, bir arttırma olarak 14. sıramı tamamlıyorum. Sekiz sık iğne, bir arttırma olarak 14. sıramı da tamamladım. Toplamda 60 sık iğnem oldu. 15. sırama geçiyorum. 15. sıramda da 9 sık iğne, bir arttırma yapacağım. Hemen 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğnemi ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 9 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyorum. Dokuz sık iğne, bir arttırma olarak 15. sıramı da tamamladım. Toplam 66 sık iğnem oldu. 16. sıramdayım. 16. sıra ve 22. sıralar sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani 16. sıra dahil
22. sıra dahil toplamda 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim arkadaşlar. Arttırma yapmadan 16. sıramızdan 22. sıramızın sonuna kadar toplamda 66 olan sık iğnemizi 7 sıra boyunca tekrarlıyorum. 7 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyorum. Yedi sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi 7 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Şimdi ben gözlerini takacağım arkadaşlar. Burada da yerlerini belirledim. Hemen söyleyeyim hangi sıralara takacağımızı. 18 ve 19. sıralar arasında takacağız arkadaşlar. Şöyle sayıyoruz tepeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve şurası 18 ve 19. sıramızın tam ortası arkadaşlar. Hemen şuradan bir yerden belirliyorum. Daha sonra sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek sayıyorum ve hemen yanındaki boşluğa da açıyorum tığımla. Şöyle tığ yardımıyla açabilirsiniz arkadaşlar. 18 ve 19. sıralar arasına arada 9 ilmek bırakacak şekilde kilitli gözlerimizi takıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen takalım. İyice sıkıştırarak kilitliyorum. Bunların hiçbir şekilde geri çıkma şansı yok arkadaşlar. Ama yine de ben çakmakla yakıp daha da sabitlemiş olacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen şu siyah kısmı çakmakla biraz eritiyorum. Çakmağımla şöyle bastırarak iyice buraya sabitlemiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde daha hiçbir şekilde çıkmaz. Çocuklar oynarken, bebekler özellikle de ağzına alabilir bu kısımları. O yüzden ben böyle iyice sıkıştıracağım. Diğerini de aynı şekilde eritip biraz bastıracağım. Bu şekilde arkadaşlar. Kilitli gözleri taktıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. 23. sıradayız. Bu sırada azaltmalara başlayacağız. 9 sık iğne bir azaltma yapacağız bu sırada. Hemen 9 sık iğnemi örüyorum. Dokuz sık iğnemi ördüm. Hemen azaltmamı yapıyorum. İlmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden ipimi geçirip sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Dokuz sık iğnemi ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı 9 sık iğne bir azaltma olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. 9 sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamladım. Sıra sonunda toplam 60 sık iğnem kaldı. 24. sırama geçiyorum. 24. sıramda da 8 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 8 sık iğnemi örüyorum.
8 sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 8 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 8 sık iğne bir azaltma olarak 24. sıramı da tamamladım. Sıra sonunda toplam 54 sık iğnem kaldı. 25. sırama geçiyorum. 25. sıramda da 7 sık iğne bir azaltma yapacağım. 7 sık iğnemi örüyorum. Yedi sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Tekrar yine aynı şekilde sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma yaparak sıramı tamamlıyorum. Yedi sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna geldim. Toplamda 48 sık iğnem kaldı. 26. sırama geçiyorum. 26. sıramda da 6 sık iğne bir azaltma yapacağım. 6 sık iğnemi örüyorum. Altı sık iğne ördüm. Azaltma yapıyorum. Yine diğer sıralarda olduğu şekilde sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 26. sıramda 6 sık iğne bir azaltma olarak tamamladım. Toplam 42 sık iğnem kaldı. 27. sırama geçiyorum. 27. sıramda da 5 sık iğne bir azaltma yapacağım. 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Bu sıramı da 5 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olarak devam ediyoruz. Beş sık iğne bir azaltma olarak 27. sıramda tamamladım. Toplamda 36 sık iğnem kaldı. Şimdi arkadaşlar bu oyuncağımız müzikli bir oyuncak olacak. Şöyle müzik kutusunu ben içine yerleştirmek istiyorum. Çünkü ağzı giderek daralıyor. Daha sonra da içine koyamayacağız. O yüzden ben müzik kutusunu şimdi bu sıra sonunda yerleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Müzik kutumun böyle altta çekme aparatı oluyor. Plastik. Ben onu çıkardım. Daha sonra isteyen arkadaşlar onu da kullanabilir ya da kuyrukta yapabilir. Onu çıkardım ben arkadaşlar. Şimdi kafanın içine biraz elyaf koyacağım. Daha sonra da müzik kutusunu yerleştireceğim. Şöyle hemen elyafımdan koyuyorum biraz. Şimdilik altta kalan kısımlarını koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra ağzı daraldıkça ben içini dolduracağım. Müzik kutusunun etrafını dolduracağım yine elyafla. Çocuklar oynarken, özellikle bebekler oynarken sert olmasın diye etrafını elyafla tamamen dolduracağım. Hemen kafanın içine birazcık dolduruyorum. Şöyle özellikle de yan kısımlara doğru iyice dolduruyorum. Daha sonra da müzik aletini arkadaşlar şu şekilde gözlere paralel gelecek şekilde, yani şöyle dik koymayın arkadaşlar. Şu şekilde içine koyacağız. İsterseniz şuradaki plastik kısmını da kesebilirsiniz. Bu şekilde ipi alta gelecek şekilde içine yerleştiriyorum.
Şöyle şimdilik bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Ördükçe de yerleştirmeye devam edeceğim ve içindeki elyafı da yine yanlara doldurmaya devam edeceğim arkadaşlar. İsterseniz şurada kalan kısımları hemen elyafla dolduralım. Çok da sıkıştırmayın arkadaşlar, daha öreceğimiz için sıkıntı olmasın. Şöyle içine koydum. Biraz ön ve arka kısımlara da elyaf doldurup devam ediyorum. Yanlardan iyice elyaf koyarak sıkıştırdım arkadaşlar. Bunu daha da dolduracağım ben. O yan kısımları sert olmasın diye yan kısımlarını iyice elyaf koyacağım. Yumuşaklığını bozmamak için. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığınızla ittirin çünkü bunun içinin iyice dolu olması gerekiyor. Bu müzik kutusu içinde hareket edip toplanma yapmasın diye. İyice yanlardan elyafını ittirin. Ördükçe de yine elyaf koymaya devam edelim. Daha sonra da şöyle müzik kutusunu ittiriyorum. Elyafları da düzenleyip devam ediyorum. En son 5 sık iğne bir azaltma yapmıştık. İlmek sayımızı 36'ya düşürmüştük arkadaşlar. 28. sıradayız şimdi. 28. sıramda da 4 sık iğne bir azaltma yapacağım. Hemen 4 sık iğnemi örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da 4 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Dört sık iğne bir azaltma olarak 28. sıramı da tamamladım. Toplamda 30 sık iğnem kaldı. 29. sırama geçiyorum. Bu sıramda da 3 sık iğne bir azaltma yapacağım. Hemen 3 sık iğne örüyorum. Üç sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 3 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Üç sık iğne bir azaltma olarak bu sıramı da tamamladım. Toplam 24 sık iğnem kaldı. 30. sırama geçiyorum. 30. sıramda da 2 sık iğne bir azaltma yapacağım. 2 sık iğne örüyorum. Azaltma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ve azaltma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde arkadaşlar 2 sık iğne bir azaltma olarak tamamlayacağım. Daha sonra ben burada oluşan boşluklara yine elyaf dolduracağım sıkı bir şekilde. 2 sık iğne bir azaltma olarak devam edip sıramı tamamlıyorum. Ve biraz daha elyaf koyup geliyorum arkadaşlar. 2 sık iğne bir azaltma örerek sıramı tamamladım arkadaşlar. Söylediğim gibi bu boşluğu doldurmak için içine koyabildiğim kadar elyaf koydum. Çünkü buradaki sertliği gidermek için elyafını güzel koymamız önemli arkadaşlar. İçine koyduğumuz oyuncak dıştan sert bir görüntü yapmasın diye
kenarlarını iyice elyafla dolduruyoruz. Güzelce sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Ben iyice doldurdum. Şu an müzik kutumun sertliği neredeyse yok gibi dıştan. Yine örünce son sıraları yaptıktan sonra yine arkadaşlar dolduracağız. Tamamen kaybolacak müzik kutumuz içerisinde. Hani çok tepe noktada da kalmayacak müzik kutusu. Çok dipte de kalmayacak arkadaşlar. Şu göz hizasında yani kalması gerekiyor. Söylediğim gibi güzelce doldurdum. Şimdi 31. sırama geçiyorum. Bu sıramda da bir sık iğne, bir azaltma yapacağım. Hemen bir sık iğne örüyorum ve bir azaltma yapıyorum. Sıkı bir şekilde yapın arkadaşlar, bu son sıraları aralarda boşluk olmasın. Bir sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma olarak devam ediyorum. Bir sık iğne, bir azaltma yaparak sıramı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice daraldı. Şimdi oyuncağınızın bu son yaptığımız sıralarında yine boşluk varsa arkadaşlar iyice doldurun. Bu ipimiz de yani oyuncağımızın ipi de hep bu boşluk noktasında kalacak arkadaşlar. Daha sonra bunu gövdeden geçirip kuyruk kısmına getireceğiz. Son sıramdayım. Söylediğim gibi bu ipi hep boşluk noktasında bırakıyorum. Son sıramda da hep azaltma yapacağım. Şu an 12 sık iğnem var. 6 sık iğneye düşüreceğim. Bunun için arka arkaya 6 kez azaltma yapacağım arkadaşlar. Hiç tek sık iğne yapmadan arka arkaya 6 kez azaltma yapacağım. Birinci azaltmam. İki. 3 4 5 ve 6. Altıncı azaltmamı da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapandı. Sadece bu ipim dışarıda kaldı. Bu şekilde söylediğim gibi burada boşluğunuz varsa bir üst sırada bunu da doldurabilirsiniz. İsterseniz şurada küçücük bir boşluk kaldı. Oradan yine şöyle tığınızın arkasıyla doldurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben içine birazcık daha elyaf koyup kapatma kısmını gösteriyorum sizlere. Tavşanımızın kafasının düzeltmelerini yaptıktan sonra arkadaşlar son işlem olarak hemen yandaki sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve dikmek için pay bırakıp ipimi koparıyorum. Burada biraz boşluk kalması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu ipimizin buradan çekilip tekrardan oyuncağımızın içine gitmesi gerekiyor. O yüzden son 6 sık iğne de bırakıyoruz. Yani 12 sık iğnemiz vardı. 6 kez arka arkaya azaltma yaptık ve sık iğnemizi 6'ya düşürdük. Bu 6 sık iğnemizin burada kalması gerekiyor. Oyuncağımızın ipinin rahatlıkla gidip gelebilmesi için. Bu şekilde de tavşanımızın kafasını ördük arkadaşlar.
müzik kutusunu da içine güzelce yerleştirdik. Hiçbir şekilde dışarıdan belli olmuyor. İçini iyi doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın. İçini güzel doldurunca dışarıdan hiçbir şekilde sertliği belli olmuyor. Yani çocuklarınız rahatlıkla oynayabilir. Bu şekilde de kafasını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda tavşanımızın kafasını ördük arkadaşlar. Bir sonraki videoda da gövdesini öreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.